Hastane koridoru. Gece. Bir adam sandalyede oturuyor. Adı Lester Nygaard. Burnu kırık, gözü morarmış. Elleri dizlerinin üstünde. Oraya koymuş. Sanki yerleri hep orasıymış gibi. Onun için kendi halinde veya uysal bir adam diyebiliriz. Şimdilik. Yanına biri oturuyor. Lorne Malvo. O koridora ait olmayan ama ayrılma niyeti de taşımayan biri. Ona bakınca soğuk ve öngörülemez bir adam olduğunu anlıyoruz. Pek tekin bir tip değil. Lester'a sorular sorup dinliyor. Ve bu dinleyiş, bu gerçekten orada olma hali Lester için pek tanıdık değil. Sonra Malvo Lester'a şunu söylüyor. İstersen sana bunu yapanı ortadan kaldırabilirim. Sadece söyle. Lester bu teklifi şaka sandığı için gülümsüyor. O sırada Malvo'nun yüzünde sessizlik ve ciddiyet hakim. Lester Nygaard bu teklife iyi veya kötü bir cevap vermiyor. Sadece sessizlik. 2 saniye. Belki 3 saniye boyunca. Fargo'nun tüm 1. sezonu o 2 saniyelik sessizliğin içinde saklı. Malvo hakkında dizinin söylemedikleri söylediklerinden daha fazla. Nereden geldiği ve kim olduğu bilinmez. Asıl adının Lorne Malvo olup olmadığı bile belirsiz. Fargo bu boşlukları kasıtlı olarak açık bırakıyor. Çünkü Malvo'yu anlamak için geçmişine ihtiyaç yok. Önemli olan geçmişi değil, dünyaya nasıl baktığı. Malvo'ya göre medeniyet, güçsüzlerin güçlülere imzalattırdığı bir ateşkestir. Kurallar, yasalar, ahlak. Ateşkesin maddeleri bunlar. Siyasi düşüncenin büyük bölümü bu sözleşmenin neden zorunlu olduğunu anlatmak için yazılmıştır. Onsuz insan hayatı kaosa döner. Medeniyeti savunan argüman. Malvo aynı sözleşmeye bakıp farklı bir sonuca ulaştı. Bu sözleşme görünürde geçerliydi. Ama kaos küçük parçalar olarak hayatına devam ediyordu. Sadece üstü örtülmüştü. Örtünün altında ne olduğunu gören adam, örtü üstünde oynayanlardan her zaman bir adım önde. Sıradan bir suçlu sistemi çiğner. Malvo bir sistem olduğunu hiç varsaymıyor bile. Bu fark küçük görünüyor ama değil. Malvo'nun bir sahnesi var. Birkaç saniyelik, önemsiz görünen bir diyalog. Malvo o süre içinde adamın en savunmasız noktasını bulup oraya basıyor. Bağırmak ya da tehdit etmek yok. Sadece konuştu ve adam çözüldü. Malvo'nun gerçek silahı şiddet değil. Kelimelerin içindeki o keskin şey. İnsanların özenle ördüğü cepheyi tek bir replikle yerle bir etme becerisi. Kapıyı açıyor. Kapıdan geçip geçmemek tamamen karşısındakine ait. Eli kirlenmiyor. Karşısındaki kendi elleriyle kirletiliyor. Malvo bu yöntemi bilinçli geliştirmedi. Onun için bir strateji değil. İnsanların değer dediği şeylerin ne kadar ince bir film üzerinde durduğunu defalarca doğrulayan bir gerçeklik testi ve her seferinde aynı sonuç çıkıyor. Dikkatli izlerseniz Malvo hiç yüksek sesle konuşmuyor. Acelesi yok. Bu yavaşlık kasıtlı. Sergilediği hesaplı sessizlik izleyeni sürekli gergin tutuyor. Bir noktada patlayıp patlamayacağı ya da ne zaman patlayacağı belirsiz. Hiçbir şekilde kestiremiyoruz. Bu belirsizlik Malvo'nun tam olarak istediği şey. Bir odaya girdiğinde kimin ne işe yarayacağını, kimin içinde ne biriktirdiğini saniyeler içinde okuyor. Bunu yaparken yüzünde neredeyse bir merak ifadesi var. Yeni bir canlı türünü inceler gibi insanlara bakıyor. Tehlike bu merakın içinde. Çünkü merak eden adam öfkeyle hareket etmez. Bekler, hesaplar ve bekleyen adam patlayan adamdan çok daha tehlikelidir. Malvo bazen sadece görmek için yapıyor. Para için değil, güç için değil. Bu adam ne kadar ileri gider sorusunun cevabı için. Salt meraktan. Çıkar gözeten bir kötü adamı en azından çerçeveleyebilirsin. Ama salt meraktan hareket edeni çerçeveleyemezsin. Malvo bir adam ne kadar ileri gider sorusunu Lester Nygaard'a sormaya karar verdi. Neden Lester? Kasabadan kasabaya geçen binlerce insanla yüz yüze gelmiş biri için sıradan bir sigortacı neden ilgi çekici? Cevap sıradanlığında değil, gözlerinde.
Malvo o koridorda Lester'ın gözlerini okudu. Gördüğü şey yıllarca haykırmak isteyip sesini hiç çıkaramamış birinin gözleriydi. Ve şunu hissetti. İçeride bir şey var. Sonrasında aklında tek bir soru. Acaba kapıyı aralarsa içeriden ne çıkar? Lester Nygaard markette yere düşüyor. Eski okul zorbasının önünde, kendi kasabasında, yetişkin bir adam olarak ve kalkarken özür diliyor. Fargo, Lester'ı tek bir sahneyle tanıttı. Yeterli. Çünkü o sahne içinde onlarca yıl var. O sabah ilk kez değil. Düş, kalk, özür dile ve devam et. Bu ritüel çok eski. Lester sonrasında eve gitti. Karısı Pearl onu karşıladı. Farklı bir dille ama aynı işlemi yaptı. Küçümseyip geçti. Lester orada da aynı pozisyona büründü. Büzüldü, güldü ve özür diledi. İki sahne, iki farklı insan. Sonuç aynı. Pearl sahneleri bu yüzden ilginç. Pearl açık bir zalim olarak kurgulanmamış. Küçük bir kasabada hayal kırıklığına uğramış, bunu fark etmeden dışarıya akıtan biri. Ama onun bakışı, Lester'a her baktığında taşıdığı o "senden başka bir şey beklemiyorum" ifadesi, zamanla Lester'ın iç mimarisine işlemiş. Küçük ısırıklar yığılıyor. Neden böylesin soruları yığılıyor. Ve bir gün bu yığın o kadar büyüyor ki artık dışarıdan gelmesine gerek kalmıyor. İnsan onu içten kendine yapmaya başlıyor. Lester'ın hayatı giderek daralan bir oda. Her geçen yıl biraz daha küçülen, sesin çıkamadığı, nefesin zorlaştığı bir oda. Lester bu odadan çıkmayı çoktan bırakmıştı. Artık dışarıda başka bir şeyin olabileceğine inanmayan bir adamdı. Bu küçülme aniden gelmedi. Her geri adımda bir şey depolandı. Her tamamda, her haykırmak isteyip de sesini yuttuğu anda içeride bir şey toplanıyordu. Psikoloji bu birikime gölge der. Her insanın içinde toplumun onaylamadığı, ailenin bastırdığı, iyi insan kimliğine uymayan her şey ayrı bir yerde toplanır. Öfke, kıskançlık, intikam arzusu. Bu şeyler yok olmuyor. Sadece aşağıya itiliyor. Bastırıldıkça büyüyor. Görmezden gelindikçe bağımsızlaşıyor. Zamanla artık sen onu kontrol etmiyorsun. O seni kontrol ediyor. Bu geçiş sessizce gerçekleşir. Lester'ın gölgesi 40 yıl büyüdü. Her aşağılanmayla biraz daha şişti. Her özürle biraz daha güçlendi. Her geri adımda biraz daha bağımsızlaştı. İlk bölümde Lester'a baktığımızda ona acıyoruz. Haksızlığa uğramış, ezilmiş, kimsenin ciddiye almadığı biri. Ama şefkat bizi kör ediyor bazen. Acıma duygusu bir şeyi gizliyor. Acımanın verdiği körlükten Lester'ın çekiç sahnesinde kurtuluyoruz. Malvo'nun sorusuyla gözünü açan gölge, Lester'ın hakaretlere göz yuman kişiliğini yutuyor ve Lester, çekici karısının kafasıyla buluşturuyor. Öfkeye odaklanmak çok kolay ama öfkenin altına bakmak gerekiyor. Lester'ın yüzünde başka bir şey var. Sanki nefessiz kalıp ölmek üzereyken son anda kurtulmuş. İlk kez nefes alır gibi. Bir rahatlama. Neredeyse bir tatmin. Gölge artık dışarıda. Asıl şok hemen sonrasında geliyor. Lester panikle değil, hesapla hareket etti. Kanıtları yerleştirdi. Birini kurban olarak seçti. Her soru için doğru miktarda kaygıyla, doğru miktarda soğukkanlılığı harmanlayarak performans sergiledi. Bunu hiç yapmamış biri gibi değildi. Uzun süredir bunun provasını yapmış birisi gibiydi. Bu yetenek nereden geldi? Aslında hep oradaydı. Malvo bunu hissetti. Hastane koridorunda. O gözlerde okudu ve merak etti. Tekrar o koridor. İstersen ortadan kaldırabilirim onu. Sadece söyle. Lester güldü. Malvo gülmedi. Ve Lester 2 saniye sessiz kaldı. Bu 2 saniyede ne oldu? Hayır demedi. Evet de demedi. Sadece oturdu. Ve bu oturuş, bu pasif, muğlak, karar vermeme hali aslında en somut karardı. İnsanların özgürlükten kaçtığını söylemek garip geliyor. Ama kaçıyorlar. Özgür olmak, her seçimin hesabını kendin vermek demek. Her hatanın ağırlığını taşımak demek. Bu yük, özellikle yıllarca ezilmiş, bastırılmış, kendi kararlarının sonuçlarını değiştiremeyeceğine inanan biri için dayanılmaz hale geliyor ve insan bir çözüm arıyor.
Çözüm genellikle şudur: o ağırlığı başkasına devretmek, güçlü bir figürün iradesine yaslanmak, kendi seçim hakkından vazgeçmek. Sen söyle, ben uygulayayım. Bu teslimiyet her zaman korkudan gelmiyor. Sessizce biriken yorgunluktan geliyor. Lester o koridorda tam olarak bunu yaptı. Sessizliği bir cevap değildi, bir devir teslimdi. Malvo bunu tek kelime söylenmeden anladı. Çünkü Malvo hayatı boyunca bu tür sessizlikleri aradı. İnsanlarda o yorgunluğu, o devretmeye hazır oluş anını aradı. Ama bu ilişkide daha derin bir katman var. Malvo, Lester'ın gölgesinin dışarıya yansımasıydı. Fiziksel olarak değil, işlevsel olarak. Lester'ın içinde yıllarca büyüyen her şey, bastırılmış öfke, kin, kimseye hesap vermeme arzusu, karşısında Malvo olarak duruyordu. Malvo, Lester'ın hiç olamadığı ama derinlerde olmak istediği şeyin ta kendisiydi. Korkusuz, kimsenin onayını beklemeyen, kimse için özür dilemeyen. Lester kendi gölgesini gördüğünde ikinci kez baktı. Çünkü Lester bir yabancıya bakmıyordu. Baktığı şey yıllardır içinde bastırdığı her şeydi ve o her şey gülümsemiyordu. Malvo bu yüzden Lester'a hiçbir zaman yap demedi. Gerek yoktu. Zaten her şey oradaydı. Sadece bir kapı yeterliydi. Lester'ın dönüşümü bir gecede gerçekleşmiyor. Fargo buna özen göstermiş. Lester her bölümde tek bir adım atıyor. Her adım bir öncekinden biraz daha ileri. Ama tek başına bakıldığında neredeyse anlaşılabilir ve makul. İlk adım bir telefon. Çekiç sahnesinin hemen ardından Lester Malvo'yu arayıp yardım istiyor. Bu ilk başta küçük görünebilir ama fazlasıyla anlam yüklü bir hareket. O telefon sözsüz bir sözleşmeydi. Seni bu işe dahil ettim. Artık birlikteyiz. Malvo kabul etti. Çünkü Lester tam beklediği tepkiyi vermişti. İlerlemeyi seçmişti. Sonraki adımlarda Lester kendi yöntemlerini geliştirdi. Sorgulama sahneleri bu gelişimi kayıt altına alıyor. İlk sorgulamada Lester gergin, dağınık, parça parça. İkincisinde daha akıcı. Üçüncüsünde neredeyse içgüdüsel. Lester bir beceri kazanıyor. Bir kasını geliştiriyor ve kas geliştikçe eski zayıflık nereye gitti diye soruyorsun kendine. Lester karısından sonra kardeşi Chaz'i kurban olarak seçiyor. Ama anlık bir karar değil. En az iz bırakacak, en az soruya yol açacak şekilde kurgulanmış. Lester bunu yaparken ne öfke ne suçluluk hissettirdi izleyiciye. Bir problem çözüldü. O anda bir şeyin kaybolduğunu fark ediyorsun. İnsan bir kez seçim ağırlığını devredince sorumluluk hissi kaymaya başlar. Ben değil, o başlattı anlatısı yerleşir. Bu anlatı kurulduktan sonra bir sonraki adım için yük hafifler. Hafifledikçe hızlanır. Hızlandıkça normalleşir. Kaos yanıltıcı şekilde yükü taşıyormuş gibi görünür. Büyük kırılmalar büyük kararlardan çıkmaz. Her biri o an için mantıklı görünen, her biri bir öncekini biraz daha meşrulaştıran, her biri sonrakini biraz daha kolaylaştıran ufak tefek ödünlerden çıkar. Bir bakmışsın çok uzaklara gelinmiş. Sezonun ortasında tuhaf bir fark etme anı geliyor. Lester artık Malvo'ya ihtiyaç duymuyor. Malvo aslında Lester'ı yaratmadı. Sadece hızlandırdı. İçeride olanı yüzeye çıkardı. Eğer dışarıdan bir etkiyle Malvo Lester'ı bozsaydı seyirci rahat bir nefes alırdı. Aslında Lester böyle değildi derdik. Dizi bu rahatlamayı bize vermiyor. Lester her adımda bir seçim yaptı ve her seferinde aynı yönü seçti. Seçimler birikerek insanı inşa eder ya da akıl almaz durumların içine düşürür. Fargo'nun 9. bölümünde zaman bir yıl ileri atlar. Karşımıza çıkan adam çok farklı. Lester Nygaard artık başarılı bir sigortacı. Ödüller alan, insanların saygıyla baktığı biri. Yeni bir karısı, yeni bir evi ve yeni bir gülümsemesi var. Ama bu gülümseme ilk bölümdekinden tamamen farklı. İlk bölümdeki gülümseme bir savunma mekanizmasıydı. Lütfen beni ezme, işte boyun eğiyorum. Bir yıl sonrasının gülümsemesi ise kontrolün gülümsemesi. Biliyorsun ama ispat edemiyorsun diyen bir gülümseme. Lester, Las Vegas'ta bir ödül töreninde Malvo ile göz göze geliyor. Lester donmuyor.
Ürpermiş bir görüntüsü yok ve kaçmıyor. Bir an bakıyor, başını hafifçe çevirip devam ediyor ve gülümsüyor. Lester Malvo'yu polise bildirmedi, onu tanımasına rağmen. O kısa göz temasında iki adam birbirini tanıdı. Öğrenci ve öğretmen değil. İki eşit. Malvo bunu gördü ve geri döndü. Sezon finalinde Lester'ın karısı Linda öldü. Malvo'nun kurşunuyla. Ama Malvo onu tanıyamadı. Linda Lester'ın montunu giyiyordu ve hedef olmuştu. Asıl hedef Lester'dı. Lester karısını kendi montunu giymeye yönlendirdi mi? Dizi bunu söylemedi. Belki kasıtlıydı, belki değildi. Belki Lester'ın kendisi de artık bu ikisini birbirinden ayırt edemiyordu. Gölge tamamen devralındığında ego ile gölge arasındaki sınır bulanıklaşır. Neyin kendi iradesi, neyin gölgenin iradesi olduğu artık bilinemez hale gelir. Kasıtlıyla kasıtsız arasındaki çizgi silinir. Lester kasıtlı mıydı? Cevap verilmedi ve bu verilen her cevaptan daha güçlü. Sezonun ikinci yarısında tuhaf bir şey oldu. Lester ve Malvo yer değiştirdi. Lester artık hesaplayan ve yönlendiren taraf. Bunu yaparken yüzünde Malvo'nun ilk bölümde taşıdığı o mesafeli, soğuk ifade var. Kimseyi önemsememenin getirdiği hafiflik. Malvo ise tuhaf biçimde daha insani görünmeye başladı. En azından daha tutarlı. Artık Malvo'nun ne yapacağı öngörülebilir, Lester öngörülemezdi. Çünkü Lester her bölümde kendi kurallarını yeniden yazıyordu. Gölge bastırıldıkça ego zayıflar ve gölge zamanla egonun yerini alır. Sezonun sonuna doğru Lester'a bakıyorsun. İlk bölümdeki adamdan eser yok. Aynı beden, aynı yüz, içerideki yapı tamamen değişmiş. Dizide Molly Salverson adında bir dedektif var. Doğruyu arayan, bükülmeyen, seçimlerinin ağırlığını taşıyabilen biri. Molly'nin sahnelerinde bir yavaşlık hissediliyor. Malvo'nun bir sahnesi, Molly'nin 5 sahnesinden daha fazla akılda kalıyor. Bu bizi ilgilendiriyor. Çünkü Molly de ezildi. Molly de görmezden gelindi. Küçümsendi. Hem kasabası hem üstleri tarafından. Aynı baskı, aynı deneyim. Ama farklı bir seçim. Molly'nin gölgesi büyümedi mi? Büyüdü. Ama Molly onu taşıdı. Devretmedi. Hiçbir Malvo'ya kapıyı açmadı. Bu ağırlık onu ezmedi. Dik tuttu. Neden? Dizi söylemiyor ama bu en doğru karar. Cevabı vermek, izleyiciden almak olurdu. Dizi şunu söylüyor. Aynı koşullar, aynı baskı, aynı soğuk. Farklı bir seçim mümkün. Ve bu mümkün kelimesi Fargo'nun izleyiciye verdiği son ve tek armağan. Olunması gereken kişi Lester değil, dedektif Molly. Fargo bir suç dizisi olarak sunuldu. Cinayetler, soruşturmalar ve kaçış var. Bize anlattığı şey bunlar değil. Anlattığı şey şu: bir insan nasıl başka birine dönüşür ve ne zaman fark eder? Medeniyetin örtüsünün altında sürekli bir savaş var. Ama insanı o savaşa çeken dışarıdan gelen bir Malvo değil. Yıllarca içeride bastırılan, adı bile konulmayan bir şey. Lester'ın yaptıklarının listesini ilk bölümde birine gösterseydik, bu adam bunu yapamaz derdi. Haklı da olurdu. Çünkü ilk bölümdeki Lester gerçekten yapacak biri değildi. Ama dizi o listeye tek seferde ulaşmadı. Her bölümde tek bir adım attı. Her adımın ardından bir sonraki biraz daha kolay. Büyük kötülükler büyük kararlardan çıkmaz. Küçük yorgunluklardan çıkar. Küçük devir teslimlerden. Ve her devir teslimde içerideki o şey biraz daha büyür. Doğru olan Lester'ın değil, dedektif Molly'nin seçimidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.